Issız adada 9 gün kaldım ve hayatım kabusa döndü. Adım Jake Morrison. 32 yaşındayım, Boston'dan bir yazılım mühendisiyim ve size hayatımın en karanlık 9 gününü anlatmak üzere buradayım. Bu öykü sadece hayatta kalma hikayesi değil, aynı zamanda bir dostluğun sonu, ihanet ve pişmanlık hikayesi. 2023 yılının Temmuz ayıydı. Üniversite arkadaşlarımla Marcus, Diego ve Chen Filipinler'de bir yat turuna çıkmıştık. Marcus'un babası emlak zengini biriydi ve bize Palawan açıklarında lüks bir yat kiralamıştı. Plan basitti, 10 günlük bir macera, dalış, parti ve rahatlama. İlk 4 gün mükemmeldi. El Nido'nun kristal berraklığındaki sularında yüzdük, Coron'daki batıkları keşfettik, geceleri güverte altında poker oynadık. Ama 5. gece, her şey değişti. Marcus içkili bir akşamdan sonra bir belgesel açtı. Elon diye bir reality show'du. İnsanlar ıssız adalarda tek başlarına hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Bu saçmalık, dedi Diego, çipsleri ağzına atarken. Ben 3 gün dayanırım böyle bir yerde. Chen güldü. Sen, 3 saat bile dayanmazsın Diego. Geçen sene kamp yaparken 2 saat sonra motel ayarlamıştın. Tartışma büyüdü. Sonra Marcus bana döndü. Jake, sen ne dersin? Sen hep outdoor takılırsın, tırmanış yaparsın falan. Sen dayanır mısın? Egoma dokunmuştu. Boston'da gerçekten hafta sonları kaya tırmanışına giderdim, survival kitapları okurdum. Elbette dayanırım, dedim. Bir hafta en az. Bahse girelim mi? Dedi Marcus, gözleri parladı. Ciddi bir bahis. Sen bir hafta dayanırsan, her birimiz sana 5'er bin dolar veririz. Dayanmazsan, sen bize 15'er bin dolar verirsin. Sarhoştum. Kendime güveniyordum. Ve paraya ihtiyacım vardı, öğrenci kredim boğazımı sıkıyordu. Tamam, dedim. Ama gerçek ıssız bir ada olacak. Ve bir hafta değil 9 gün. Daha epik olur. Sabah ayıldığımda pişmandım ama geri adım atamadım. Erkeklik gururu denen şey işte. Gün 1, cehennemin ilk günü. Kaptan Rodriguez, yaşlı bir Filipinli denizciydi. Bahsimizi duyunca kaşlarını çattı. Buralarda ıssız adalar var, ama tehlikeli, dedi. Fırtınalar, akıntılar. İnsanlar kaybolur buralarda. 9 gün, dedim. Sonra gelip alırsınız. Öğleden sonra, adadan yaklaşık 15 kilometre uzaktaki küçük bir adaya yaklaştık. Haritada bile yoktu, sadece yerel balıkçıların bildiği bir yerdi. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda, volkanik kayalardan oluşan, orta kısmında dağlar olan vahşi bir yerdi. Yanıma aldıklarım, askeri bir bıçak, su geçirmez kibritler, 25 adet. Metal bir su şişesi, boş. Üzerimdeki kargo şort, tişört ve trekking ayakkabıları. Bir battaniye, güneş kremi, küçük tüp. İlk yardım kiti, mini. Lüks bile sayılır bu, dedi Diego gülerek. Reality şovlarda bunların yarısı bile yoktur. Botla kumlu bir koya çıktım. Arkama baktığımda yat uzaklaşıyordu. Marcus kamından bir telsiz çıkardı ve bana gösterdi. Acil bir durum olursa, bu frekansa bağlan. Telsiz sende yok ama biz her gün kontrol edeceğiz. Gerçekten kötü bir şey olursa, ateş yak, dumanla sinyal ver. Tamam mı? Tamam, dedim. Ama içimden, hiçbir şey olmayacak, diye geçirdim. Yat uzaklaştı. Ve ben tek başıma kaldım. İlk saatler iyiydi. Kumsal güzeldi, deniz maviydi, hava sıcaktı. Adayı keşfetmeye başladım. Kumsaldan içeri girince yoğun bir tropikal orman vardı, palmiye ağaçları, liyanlar, bambu kümeleri. Güneş batmadan önce kamp yerim kurmam lazımdı. Kumsala yakın, ama ormana da yakın bir yer buldum. Düz bir alan, üstünde büyük bir ağaç gölge sağlıyordu. Battaniyeyi ağacın dallarına bağladım, basit bir çadır yaptım. Yanına taş ve dallardan bir ateş çukuru hazırladım. İlk kibrit çaktığımda titredim. 25 kibritim var. Her biri değerli, diye düşündüm. Ateş yaktım. Etrafta kuru dal çok vardı, kolaydı. Ateşin başında oturdum ve konserve gibi paketlediğim bir muz yedim. Şaka yapıyorum, yiyecek yoktu. İlk gece açlık hissetmedim, heyecan bastırdı. Ama ateşin yanında otururken garip sesler duydum. Ormandan çatırtılar, cırlamalar. Hayvanlar vardı burada. Ne tür hayvanlar olduğunu bilmiyordum. Pek uyuyamadım. Battaniyeye sarılmış, ateşin yanında uyuklamalar yaptım. Gün 2, gerçeklik vuruyor. Sabah uyandığımda veya uyuklamadan uyandığımda vücudum ağrıyordu. Kum sert bir yatak çıkmıştı.
Karnım gurulduyordu. İlk işim su olmalıydı. Su şişemi alıp ormana girdim. Bir dere veya kaynak bulmalıydım. 1 saat yürüdüm. Orman yoğundu, liyanlar bacaklarıma dolanıyordu, böcekler her yerdeydi. Sonunda hafif bir su sesi duydum. Koşarak yaklaştım. Küçük bir dere belki 20 santimetre genişliğinde. Kaynaktan geliyordu, temiz görünüyordu. Ama biliyordum, tropikal sularda parazitler olur. İçmeden önce kaynatmalıydım. Şişeyi doldurdum ve kampa geri döndüm. Ateş yaktım, ikinci kibrit ve suyun içinde metal şişeyi ateşin üstünde tuttum. Yaklaşık 10 dakika kaynadı. Soğumasını bekledim ve içtim. Hayatımın en güzel suyuydu. Sonra yiyecek avına çıktım. Kumsalda küçük yengeçler vardı. Onları yakalamaya çalıştım ama çok hızlıydılar. 1 saat uğraştım, sadece 2 tane yakaladım. Bıçakla temizledim, iğrençti ve ateşte pişirdim. Tadı berbattı. Tuzsuz, baharatsız ama proteindir. Yedim. Öğleden sonra adayı daha detaylı keşfettim. Adanın ortasında yaklaşık 100 metre yüksekliğinde kayalık bir tepe vardı. Tırmandım, zor oldu ama manzara inanılmazdı. Her taraf okyanus. Hiçbir yerde medeniyet yoktu. O an fark ettim, gerçekten yalnızdım. Ve 9 gün çok uzun bir süre. İkinci gece biraz daha iyiydi. Ateşi büyük tuttum, sırtımı bir ağaca yaslayıp uyudum. Rüyamda hamburger yiyordum. Gün 3 ila 4, rutin. Üçüncü ve dördüncü günler birbirine karıştı. Bir rutin oluşturdum. Sabah, ateş yak, su kaynat, dereye git, şişeyi doldur. Öğlen, yiyecek ara yengeç, midye, kabuklu deniz canlıları. Bazen meyve buldum, tanımadığım tropikal meyveler. Birini yedim ve mideme dokunmadı, o yüzden daha fazla yedim. Akşam, ateş yak, yemeği pişir, yıldızlara bak, uyu. Ama dördüncü günün akşamı bir şey oldu. Ateş yakmak için kibrit çaktım, çakmadı. İkinci kibrit çakmadı. Islanmıştı herhalde. Üçüncü kibrit nihayet yandı. Panikledim. 25 kibritten 5 ila 6 tanesini kullanmıştım. 20 tane kalmıştı ve daha 5 gün vardı. Her gün en az 2 kez ateş yakıyordum. Matematik kötü görünüyordu. O gece ateşi hiç söndürmedim. Sürekli dal ekledim. Sabaha kadar uyumadım, ateşi beslemeye devam ettim. Dördüncü günün sabahı delirmeye başladım. Yalnızlık ağır gelmeye başlamıştı. Kendimle konuşuyordum. Tamam Jake, sen yapabilirsin. Sadece 5 gün daha. 5 gün. Sonra kendi kendime cevap veriyordum, 5 gün çok uzun. Belki vazgeçmelisin. Sinyal ver, seni alsınlar. Hayır, 15.000 dolar veremezsin. Deliriyordum. Kumsalda oturmuş, denize bağırıyordum. Yalnızım. Biri duyuyor mu beni? Sadece dalgalar cevap verdi. Gün 5, ihanet. 5. gün her şey değişti. Sabah uyandığımda ateş yanıyordu hala, güzeldi. Dereye su almaya gittim. Geri döndüğümde bir şey fark ettim. Kumsalda taze ayak izleri vardı. Kalp atışlarım hızlandı. İnsan ayak izleri. Benden başka birisi vardı adada. İzleri takip ettim. Kumsalın kuzey ucuna gidiyordu. Koşmaya başladım. Hey, kimse var mı, diye bağırdım. Kuzey ucuna vardığımda bir bot gördüm. Küçük bir lastik bot. Ve yanında 3 kişi vardı. Marcus, Diego ve Chen. Ne yapıyorsunuz burada, diye sordum, şok olmuştum. Marcus gülümsedi, garip bir gülümsemeydi. Seni kontrol etmeye geldik Jake. Nasılsın? İyiyim, ama, daha 4 gün var, niye geldiniz? Diego bir şey söyleyecekti ama Marcus lafını kesti. Sadece merak ettik. Her şey yolunda mı diye. Garip davranıyorlardı. Chen göz teması kurmuyordu. Her şey yolunda, dedim. Sadece, yalnızlık biraz zor. Ama dayanacağım. İyi, dedi Marcus. 4 gün sonra seni alacağız. Tekrar bota bindiler ve gittiler. Garip hissettim. Bir şeyler ters gibiydi. Ama ne olduğunu çıkaramadım. O gece ateşin başında otururken düşündüm. Neden gelmişlerdi? Sadece kontrol için mi? Yoksa, sabah uyandığımda fark ettim, ilk yardım çantam kaybolmuştu. Her şeyi aradım. Kampın her yerini didik didik ettim. Yoktu. Ve ben ona hiç dokunmamıştım, battaniyenin altında duruyordu. Birisi çalmıştı. Marcus, Diego veya Chen. Ama neden? Gün 6 ila 7, kabus. 6. gün cehennem oldu. Öğleden sonra tropikal bir fırtına başladı. Aniden geldi, gökyüzü karardı, rüzgar şiddetlendi, yağmur başladı. Battaniye çadırım uçtu, ateşim söndü. Koşarak ormana sığındım.
Büyük bir ağacın altında, titrerken bekledim. Fırtına saatlerce sürdü. Islanmıştım, üşüyordum, korkuyordum. Akşam fırtına geçti. Kamp yerime döndüğümde harabeye dönmüştü. Battaniye kaybolmuştu, rüzgar almıştı. Kibritlerim ıslaktı. Bıçağım vardı ama ateş yakamıyordum. Islanmış kibritleri güneşte kurutmaya çalıştım ama akşam olmuştu. Soğuk bir gece geçireceğimi biliyordum. O gece hiç uyuyamadım. Üşümekten titriyordum. Öksürmeye başladım. Islanmış tişörtümü çıkarıp kurumasını bekledim ama soğuktan donuyordum. 7. günün sabahı hastayım. Ateşim var, öksürüyorum, başım ağrıyor. Kibritleri denedim, hiçbiri çalışmadı. Hepsi kullanılamaz durumdaydı. Ateş yoktu, sıcaklık yoktu, su kaynatamıyordum. Panikledim, gerçekten panikledim. Ölecek miyim burada, diye düşündüm. Tüm günümü ateş yakmaya çalışarak geçirdim. Eski Kızılderili usulü 2 tahtayı sürtmek. Saatlerce denedim. Ellerim kabarcık oldu. Hiçbir şey olmadı. Akşam olduğunda çöktüm. Kumsalda uzandım ve ağladım. Tamam, dedim kendi kendime. Yenildim. Yarın sinyal vereceğim, kurtarılmak istiyorum. Hayatta kalmak bahisten daha önemliydi. Gün 8, terk edilme. 8. gün, sabah erkenden büyük bir duman ateşi yapmak için odun topladım. Plan basitti, yaş yaprakları kullanarak duman çıkaracaktım. Gemidekiler görecekti. Ama bir sorun vardı, ateş yakamıyordum. Saatlerce sürtme tekniğini denedim. Sonra cam parçası ve güneş kullanmayı denedim, su şişemin tabanını kullanarak ışığı odaklamak. Hiçbir şey işe yaramadı. Öğleden sonra adanın tepesine çıktım ve okyanusa baktım. Belki bir gemi görürüm diye. Hiçbir şey yoktu. Akşama doğru bir şey fark ettim, bugün 8. gündü. Yarın 9. gün, beni alacakları gün. Bir gün daha, dedim kendi kendime. Sadece bir gün daha dayan Jake. Yarın kurtulacaksın. O gece donarak geçti yine. Öksürüğüm kötüleşmişti. Nefes almak acı veriyordu. Gün 9, gerçek. 9. günün sabahı gözlerimi açtığımda, güneş yükseliyordu. Bugün kurtarılacağım. Kumsala gittim ve beklemeye başladım. Saat yoktu ama güneşin konumundan öğlen olduğunu anladım. Yat gelmeliydi. Öğleden sonra oldu. Akşam oldu. Güneş batıyordu. Yat gelmedi. Belki geciktiler, diye düşündüm. Yarın gelirler. Ama içimdeki bir ses başka bir şey söylüyordu, seni terk ettiler. Hayır, olamaz. Markus arkadaşımdı. Üniversiteden beri tanıyordum. Beni terk etmez. Değil mi? Gün 10 ila 12, vahşileşme. 10., 11., 12. günler kabustu. Yat gelmedi. Kimse gelmedi. Terk edilmiştim. İlk yardım çantasını neden çaldıklarını anladım, hasta olmamı istiyorlardı. Geri gelmememi istiyorlardı. Bahis. Her şey bahis hakkındaydı. Bana $15.000 vermektense, beni terk edip kurtulmayı seçmişlerdi. Öfkeden delirdim. Kumsalda koşarak bağırdım. Markus, İBNE, geri gel, ölecek miyim burada? Ama kimse duymadı. Hayatta kalmak zorundaydım. Ateş yakmayı başarmam lazımdı. Saatlerce denedim, ta ki ellerimden kan gelene kadar. Sonunda mucize gibi küçük bir kıvılcım çıktı. Kuru yaprakların üzerine düştü ve tutuştu. Ağladım, sevinç gözyaşlarıydı. Ateş yakmıştım. O andan sonra ateşi hiç söndürmedim. Gece gündüz yanan bir ateş. Hayat kaynağım. Yiyecek olarak artık her şeyi yiyordum. Böcekler, solucanlar, bilinmeyen bitkiler. Hayatta kalmak için her şeyi. Ve planlıyordum. Eğer buradan çıkarsam, intikam alacaktım. Gün 13 ila 15, kurtuluş. 13. günün sabahı, uzaktan motor sesi duydum. Ama bu yatımızın sesi değildi. Başka bir tekneydi. Kumsala koştum ve çılgınca el sallamaya başladım. Tekne yaklaştı, küçük bir balıkçı teknesi. 2 Filipinli balıkçı vardı. Beni gördüklerinde şaşırdılar. İngilizce konuşamıyorlardı ama jestlerle iletişim kurduk. Teknelerine bindim. Beni en yakın kasabaya götürdüler. Orada bir doktora gittim, dehidrasyondum, solunum yolu enfeksiyonum vardı, 8 kilo kaybetmiştim. Hastanede yatarken polise ifade verdim. Markus, Diego ve Chen'i bahis yüzünden terk ettiklerini anlattım. Ama kanıt yoktu. Bahis sözlüydü. Resmi bir şey yoktu. Polis, adam bırakma, suçundan soruşturma başlattı ama arkadaşlarım ülkeyi terk etmişlerdi, ABD'ye dönmüşlerdi. Epilog, 6 ay sonra. Şimdi Boston'dayım. 6 ay geçti. Fiziksel olarak iyileştim ama psikolojik olarak.
PTSD teşhisi kondu. Terapi görüyorum. Marcus, Diego ve Chen ile hiç konuşmadım. Avukatlar aracılığıyla mesaj gönderdiler, kaza oldu, fırtına yüzünden dönemedik, üzgünüz. Yalan. Hepsi yalan. Ama kanıtlayamam. Bazen o adayı düşünürüm. 15 gün hayatımın en korkunç 15 günü. Açlık, susuzluk, yalnızlık, ihanet. Ama bir şey öğretti bana, arkadaş dediğin kişiler, para söz konusu olduğunda seni terk edebilir. Güven bir yanılsamadır. Hayatta kalmak bir içgüdüdür. Ve ben hayatta kaldım. Şimdi buradayım, bu videoyu çekiyorum. Belki Marcus, Diego veya Chen izler. Belki pişman olurlar. Ama muhtemelen olmayacaklar. Çünkü bazı insanların vicdanı yoktur.